Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Çantamız şu şekilde. Gayet hoş bence. Hadi o zaman yapımına geçelim. Çantam için ben kağıt ip kullanıyorum. 3 milim 5 numara tığ kullanıyorum. Öncelikle bir tane parçam için 27 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Yandakine geçiyorum. Yandaki zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane oldu. Yandakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu. Yandaki zincirime ikili trabzan yapıyorum. 5 oldu. Hemen yanındaki zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 6. Yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 7 oldu. Bu şekilde her bir zincirime birer tane ikili trabzan batarak son 2 tane zincirim kalana kadar geliyorum. Son 2 tane zincirim kaldı. Bu zincirime kadar başta çektiğim 3 zincirle birlikte toplamda 23 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerime doluyorum. Hemen yandaki zincirime geliyorum. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek bir tane yarım trabzan, yani yalancı sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Buraya tığımı batırıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 23 tane ikili trabzan yaptım. 24.'ye yalancı sık iğne yaptım ve hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen buradaki aynı noktaya, buraya tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yanındaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Ve her bir trabzanın üzerine bu sırada birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuma kadar geldim. İlk başta 3 tane zincirim vardı. Bunun tepesine de tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Toplamda 25 tane sık iğnem olmuş oluyor burada. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk noktama değil, hemen yanındaki şuraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum ve yanındakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Bu sıramda da 25 tane ikili trabzanım oldu. İpimi şu şekilde biraz gevşetiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk noktama şuraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ikili trabzanımın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ikili trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde her bir ikili trabzanın üzerine birer tane sık iğne batarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuma geldim. Bir önceki sıramda 3 tane zincir çekmiştim. Bu zincirimin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum ve son sık iğnem olmuş oluyor. Bu sıradaki 25 tane sık iğnem oluyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk noktama değil, ikinci sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geliyorum. Tekrar dönüyorum. Sık iğne sıramı yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzan sıramdan sayıyorum. 6 tane ikili trabzan sırası olana dek örüyorum. 6 tane ikili trabzan sıramın sonunda tekrar buluşalım. Evet, 6 sıra ikili trabzan sıramı ördüm bu şekilde. En son 6. ikili trabzan sıramda ipimi üzerine doluyorum. Son 2 tane ilmeğim kalıyor. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane yarım trabzan yalancı sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane şu şekilde batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burası ovalleşmiş oluyor. Bir zincir çekiyorum bu noktada.
hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanlarımın olduğu yere geçiyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Buradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Burada trabzanımın başına bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın olduğu boşluğa da iki tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin olduğu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın başına bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Boşluğa iki sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin olduğu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın başının olduğu yere bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa iki sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanında burada sık iğnemin olduğu yere, da zincirim ilk başladığım yere, ilk sırama bir tane sık iğne yapıyorum. Örgüm dönüyor artık. Buradaki hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her etrafını, her bir boşluğa birer tane sık iğne batarak, burada trabzanların arasına ikişer tane sık iğne batarak örgümü buraya kadar tamamlıyorum. Evet, bu şekilde kısa parçamı bitirdim. Aynı parçadan bir tane daha yaptım. Ne yapmıştık burada? 6 tane ikili trabzan sırası yapmıştık. Etrafına sık iğnelerle geçmiştik. Burada da aynı şekilde. Bir tane de uzun parça oluşturacağım böyle. Yani yine 27 zincirle başlayacağım. 25 tane ikili trabzan yapacağım. En sondaki ilk sıramda en sondaki 2 tane ilmeğime bir tane yarım trabzan, bir tane sık iğne yapacağım sıra sonunda. Buradaki fark sadece 24 sıra ördükten sonra 24. trabzan sıramda sonunda değil de o ovalliğimi başta kuracağım. Bir tane sık iğne yapacağım, bir tane de yarım trabzan yapacağım ve sıramı bu şekilde tamamlayıp etrafını sık iğnelerle çevreleyeceğim. Ben size ölçülerimi de vereyim. Uzun parçamın boyu 46 santim oldu. Eni de 15 santim oldu. Kısa parçamın da yine eni 15 santim ve boyu da 12 santim olmuş oldu. Öncelikle uzun parçamı alıyorum. Oval olmayan tarafını denk getiriyorum. Bir tane işaretleyicimi takıyorum buraya. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ikili trabzan sıramı sayıyorum. 12. ikili trabzan sıramın sonuna bir tane daha işaretleyici takıyorum. Çeviriyorum. Burada yine oval olmayan tarafım denk gelmiş oluyor. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Yine 12 sıra trabzan sırası sayıyorum. 12. trabzan sıramın sonuna bir işaretleyici daha takıyorum. İlk işaretleyicimi taktığım noktaya geliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimi burada çıkarıyorum. Tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bu şekilde tek seferde bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yan sık iğneme geçtim. Yandaki sık iğneme batıyorum. Ve tek seferde çekerek bir tane yalancı sık iğne oluşturdum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekiyorum ve bir yalancı sık iğne oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum ve hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı sık iğne oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı sık iğne oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı sık iğne oluşturuyorum. İpimi üzerime doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum bu şekilde. Hepsini birlikte çekerek bir tane yalancı sık iğne oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum.
Yanındaki sık iğneme batıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu noktaya kadar yalancı sık iğnelerimi tamamlıyorum ve burada ipimi koparıyorum. Evet, bu şekilde yalancı sık iğnelerimi bu tarafa ördüm. Aynı şekilde aynı işlemi diğer tarafıma da uyguladım. İki taraflı olarak işaretleyici takmıştık. Artık küçük parçama geçeceğim. Küçük parçamda da burada oval kısmı aşağıda bırakıyorum. Şu şekilde oval denk gelen kısmı aşağıda bırakıyorum. Yalancı sık iğnelerimi de üst tarafa uygulayacağım. Bir tane zincir çekiyorum yine. İpimi üzerine doluyorum. İlk köşe noktama şuraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Yine ipimi üzerine batıyorum. Yanındaki sık iğneme bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde yanındakine bir yalancı sık iğne. Bu şekilde bu köşe noktama kadar her bir sık iğnemin üzerine birer tane yalancı sık iğne yapacağım. Aynı işlemimi diğer küçük parçamda da yine uygulayacağım. Oval taraf altta kalacak. Burada. Buraya yine yalancı sık iğnelerimi uygulayacağım ve parçalarımı ütüleyeceğim. Artık birleştirme noktama geçeceğim. Birleştirmem için uzun parçamı bu şekilde koyuyorum. Küçük parçamı da yanına oval kısmı bu şekilde denk gelecek şekilde koyuyorum. Burada yalancı sık iğnelerimin başlangıç noktasıyla oval kısmını birleştiriyorum. Bu şekilde bir işaretleyici takıyorum. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanımın bitiş noktasına bir işaretleyici takıyorum ve karşıdaki yalancı sık iğnemin olduğu yere bir işaretleyici takıyorum. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. Burada yine aynı bu tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz. Burada yalancı sık iğnelerimin başladığı noktayla bu kısmı, küçük oval kısmını birleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanımın son noktasına buradan yine işaretleyici takıyorum. Ben bu kısmı birleştirdim. Hadi birlikte burayı birleştirelim. Birleştirmem için öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Tığımı çıkarıyorum burada. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada yalancı sık iğnemin olduğu ilk boşluğa bittiği ve sık iğnemin arasındaki boşluğa şuradaki yere şuraya tığımı batırıyorum. Küçük parçamı alıyorum. Burada da şurada oval noktamın olduğu sık iğnemle alttaki sık iğnemin iki sık iğnenin arasına tığımı batırıyorum ve ipimi arkadan bu şekilde çekiyorum. Hemen yanındaki burada sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa şuradaki boşluğuma tığımı batırıyorum ve arkadaki sık iğnemin buradaki sık iğnemi boş bırakıyorum. Şuradaki boşluğa hemen tığımı batırıyorum ve arkadan ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Burada hemen yanındaki sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa şuraya tığımı batırıyorum. Arkada iki trabzanın arasındaki boşluğa sık iğnemle trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batırıyorum. Ve ipimi arkadan bu şekilde çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanında yine aynı şekilde sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa yani şuraya tığım batırıyorum ve arkada buradaki sık iğnemle trabzanın arasındaki boşluğa sık iğnemin bitimine tığım batırıyorum ve ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa şuraya tığım batırıyorum. Arkada trabzanımla sık iğnemin arasındaki boşluğa şuraya sık iğnemin bitimine yani tığım batırıyorum ve ipimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanına yine sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. Arkada sık iğnemin bitimine batıyorum ve ipimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum.
yanındaki sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa tığımı batırıyorum. Ve burada arkadaki sık iğnemin bitimine batıyorum. Ve bu şekilde bir ipimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Burada sık iğnemle yalancı sık iğnemin arasındaki boşluğa tığımı batırıyorum. Arkada sık iğnemin bitimine trabzanımın başlangıç noktasına batırıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buradaki boşluğuma batıyorum. Arkadaki sık iğnemin bittiği noktaya trabzanın başladığı boşluğa batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Burada yandaki iki boşluğun arasına, burada sık iğnemin bitimine tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki boşluğa hemen ve arkada sık iğnemin üstündeki boşluğa tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Burada sık iğnemle yarım trabzanımın yalancı sık iğnemin arasına boşluğumu batırıyorum. Arkada sık iğnemin üstündeki boşluğa tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı bu kısma kadar tamamlıyorum ve ipimi arkaya çekmeyi göstereceğim. İpimi koparmayı da göstereceğim. Hemen birleştirmelerimi yapıp geliyorum. Evet, burada son birleştirmemi yaptım. İpimi biraz uzatıyorum. Son kısmıma geldim. Arkadan burada ilk sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Ve buradaki sıradan sık iğnemin bitimine ve yalancı sık iğnemin ortasına tığımı geçiriyorum. İpimi bu şekilde arkaya çekiyorum. Ters çeviriyorum. Biraz ipimi çekiyorum. İki tane zincir çekiyorum. Zincir biraz sıkılıyor ve ipimi kesiyorum. Artık çantamın askı kısmına geçebiliriz. Çantamın askısı için öncelikle 16 tane zincir çekiyorum. 15. zincirime tığımı bu şekilde batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne gelecek şekilde örüyorum ve sıra sonuma geliyorum. Sıra sonuma geldim. Toplamda 15 tane sık iğnem oldu. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Bu şekilde ipimi biraz çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Aynı noktaya hemen ilk sık iğnemin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir noktaya birer tane sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Bu sıramı da tamamladım. Yine 15 tane sık iğnem oldu. İpimi yine biraz uzun bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk noktama şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnemin üzerine sık iğne yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuma geldim. İpimi yine biraz uzun bırakıyorum. 15 tane sık iğnem oldu yine. Örgümü çeviriyorum. İlk noktama bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yine burada da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonuma geliyorum. Bu şekilde sıra sonunda yine ipimi biraz uzun bırakıyorum üst sıraya geçmek için. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde ilerliyorum askım için. Askım için toplamda 144 sıra sık iğne örüp geliyorum. Evet, askım için 144 sıra sık iğne sırası ördükten sonra bu şekilde birleştirdiğim parçalarımı bu şekilde çapraz olarak katlıyorum. Diğer tarafı da bu şekilde oluyor. Yani aynı denk gelmiş oluyor. Daha sonrasında burada köşede şurada birleşim yerim vardı. Burası uzun olan parçam, burası kısa olan parçam. Buradan bir tane ikili trabzan atlıyorum. İkili trabzan sırası atlıyorum. Buraya bir işaretleyicimi takıyorum.
karşılıklı diğerinin kenarına denk gelecek şekilde bu şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan sırası atlıyorum. İkili trabzanın sonunda 4. ikili trabzanın sonuna işaretleyicimi takıyorum ve bunun köşesiyle birleştiriyorum. Bundan sonra 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra sık iğne sırası atlıyorum ve buradan köşeme denk gelen yerde oval kısmının bitimine işaretleyiciyi yine aynı şekilde bağlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 sıra atlıyorum ve burada son kısma denk gelen yere işaretleyicimi takıyorum. 44 sık iğne sırası da askım için bırakıyorum ve daha sonra burada aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Yine bu tarafta yaptığım gibi diğer tarafa da işaretleyicilerimi takıyorum ve dikiş yapacağım birleştirme kısmında dikişim için ipim ve iğnemi hazırlayıp geliyorum. Burada askımın başlangıcında şu kısmında ya V şeklinde olan yerimin başlangıcındaki işaretleyicime iğnemi batırıyorum işaretleyicimin olduğu yere. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen karşısına bir tane çapraz olarak bu şekilde iğnemi batırıyorum. Hemen karşısındaki sık iğnemin ilk şuradaki şu ortasına, bu taraftaki kanadına batıyorum ve karşısına iğnemi batırıyorum. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Karşıda yine sık iğnemin buradaki ortadaki kanadına, bu taraftaki kanadına batırıyorum. Karşısına iğnemi batırıyorum ve dikişimi yapıyorum. Yine burada tek kanadına bu şekilde tek kanadına batıyorum. Arkadaki kanadını da alıyorum bu arada. Daha sık olsun diye şöyle. Buradan karşısındaki ilk boşluğuma dikişimi yapıyorum. Hemen yanındaki kanadıma batıyorum. Arkasındaki kanadımı da alıyorum. Bu şekilde ve karşısına dikişimi yapıyorum. Bu şekilde dikişimi tamamlıyorum. Köşeme geliyorum, oval tarafıma. Bunu da aynı şekilde dikiyorum. En son burada şuraya işaretleyici takmıştık. Bir tane ikili trabzan atlamıştık. Burada da dikişimi şu şekilde gerçekleştiriyorum. Şurası 3 sık iğnemin sonu. Pardon, 6 sık iğne oluyor. 3 diş. 6 sık iğnemin sonu buraya denk gelecek şekilde dikişimi yapıyorum. Dönüyorum. En son burayı da dikiyorum. Şu şekilde diğer köşeme gelene kadar dikişimi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında askımızın dikişini göstereceğim. Evet, askı kısmının olduğu noktaya kadar geldim. Dikişimi yaparak bu şekilde uçlarını birleştiriyorum. Askımı şöyle katlayarak hemen aynı denk gelen yere iğnemi batırıyorum. Ve hemen karşısına batırıyorum. Ve askımı dikiyorum. Bu şekilde. Denk gelen yere iğnemi batırdım. Karşısına batırdım ve dikişimi yapıyorum. Bu şekilde ilk boşluklarıma iğnelerimi batırdım. Karşılıklı olarak bu şekilde dikiyorum. Evet, askımın dikişini de tamamlıyorum. Yine aynı şekilde buradan başlayarak şu şekilde dikişimi tamamlayarak devam ediyorum ve askımın olduğu yerde dikişimi artık bitiriyorum. Bu şekilde çantamı tamamlıyorum. Evet, çantamı tamamladım. Bu şekilde oldu. Tamamlanmış hali. Ütülemesini de yaptım. Ölçülerini de vereyim sizlere. Eni
39 santim boyunu şuradan ölçeyim. Şöyle boyu da 22,5-23 santim olmuş oldu. Kolaylıklar diliyorum. Yaptığınız çantaları Instagram üzerinden bekliyorum. Görüşmek üzere.